Kos için kalkan vapura bindik. Yarım saat yolculuktan sonra inşallah Kos Adası'na varmış olacağız. Oradan sizlerle görüntüleri paylaşacağım. Takipte kalın. Evet, şu an Kos'tayız arkadaşlar. Şöyle bir limanı göstereyim sizlere. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edelim. İzlemeye devam edin. Bu sıranın bitmesini bekleyeceğiz şimdi. Tekrardan selamlar arkadaşlar. Arkamda gördüğünüz yerden pasaport kontrolünden geçtik. Şu an Yunanistan Kos Adası'ndayız. 11'i 5 geçe indik ve yaklaşık 55 dakikalık bir kuyruktan sonra artık özgürüz diyebilirim adada. Bakalım adada neler var. Hep birlikte keşfedelim, gezelim. Akşam 18.45'te dönüş biletimiz var. O zamana kadar durmadan gezeceğiz. Hadi izlemeye devam edin bakalım. Evet arkadaşlar, Kos'tan tekrar sizlerle birlikteyiz. Kulüp Hamam. Böyle bir yer de varmış bak. Şöyle karşı tarafa bakalım. Burası biraz daha değişik bir yer görünüyor. Sizlerle birlikte benim de ilk seferim olacak burası. Burası arkeolojik kazıyı yapıp sonra durdurdukları yerlerden bir tanesi galiba. Evler olarak aynı Bodrum'un evleriyle birebir aynı. Tek farkı bizdeki gibi böyle dağ tepeye ev yapmamışlar adamlar. Kıyı şehrine yerleşmişler komple. Mesela şu taraflara daha gideceğiz sizlerle birlikte. Ama ben adanın ilk başlangıç bölümünden videoya başladım ki bakalım burada neler görebileceğiz. Girişte biraz zorluk çektik. Güneşin alnında beklettiler bildiğiniz. Benim için olumsuz diyebileceğim tek bir nokta vardı aslında. Bu videoya başlamadan önce o giriş bölümünde vizeyi kontrol eden memurlar Türk pasaportu gördüğü zaman sanki böyle ulan yine mi siz geldiniz dercesine pasaportu deskin üzerine böyle uzatmalar, atmalar daha doğrusu. Diğer ülke vatandaşlarına pasaportu uzatırken sanki kendi vatandaşlarıymış gibi bir muamele yaptıklarını gördüğünüzde şaşırmayın. Yani o ufak da olsa Türk vatandaşlarına karşı bir nefreti memurdan gördük. Ama tabii bizim umrumuzda ama şahsen benim değil. İstedikleri kadar şey yapsınlar. Şöyle Platanos diye bir mekana geldik arkadaşlar. Bakıyorum fiyatları da sizlerle paylaşayım şöyle. Bilgi sahibi olmuş olursunuz. Eğer burayı tercih ederseniz alkoller bölümünde şurada altta videoyu durdurarak uygun mu değil mi buradan kontrol edebilirsiniz. Şöyle tekrar devam ediyorum. Birden fazla mekan fiyat listesini sizlere göstereceğim. Gelmeden bilgi sahibi olmuş olursunuz. Ona göre nerede oturursanız zaman kaybetmeden Kos'u daha geniş ve detaylı bir şekilde gezebilirsiniz. Daha demin gösterdiğim alanı bir de buradan sizlerle paylaşmak istiyorum. Videoyu hiç durdurmadan devam ettireceğim arkadaşlar. Ufak da olsa bir YouTube'a içerik çıkartmak adına şöyle güzel kaliteli bir video almak istedim. Sizler de videoyu beğenip yorum atıp eşe dosta paylaşarak bu kardeşinize destek olabilirsiniz.
Burada bakalım ileride neler var. Şimdi havada sıcak olduğu için cihaz ısınmadan hızlı bir şekilde yerleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Şurada bir sokak var. Bakalım orası nereye çıkıyor. Şöyle güzel, otantik mekanlarda göreceksiniz burada. Buraya gelmeden önce deniz mahsulleri bayağı övülüyordu. Onlara bakacağım. Bakalım nasılmış? Gerçekten övdükleri kadar var mı? Şöyle direkt şuradan sizlerle paylaşayım. Ve adanın diğer tarafına doğru yola çıkalım. Şarjımız bitmeden sizlere buradan sağlam görüntüler alalım. Buraya gelmeden önce ufak bir araştırma yaptım arkadaşlar. İnsanların neden ülkemizdeki Bodrum, Antalya tarzı, Marmaris tarzı yerleri değil de Yunan adalarını tercih ettiği sorusunu cevaplamak adına, kendi kafamda cevaplamak adına bir araştırma yaptım. Ve burada otel fiyatları gerçekten çok düşük arkadaşlar. Tabii bu beklentilerinize göre değişiyor. En alt segmentteki otellerden sadece konaklamak adına düşündüğünüz otel fiyatları yaklaşık 15 Euro'dan başlıyor. Bunlar pansiyon olarak geçiyor. Burası arkadaşlar bir Osmanlı çeşmesi görüyorsunuz üzerinde. Şöyle Arapça yazılar var. Hatta şurada da detaylı Gazi Hasan Paşa'nın yaptırmış olduğu 1200 yılında yaptırmış olduğu bir hayrat. Şurada şöyle tarihi bir yürüyüş alanı var. Bakalım içerisinde neler var. Avrupa ülkelerinde en çok beğendiğim şeylerden bir tanesi de bu tarz tarihi yerleri çok güzel korumaları. Görüyorsunuz duvarlarda hiçbir şekilde bizdeki gibi yok şu seni seviyor, yok bu seni seviyor, kalp vesaire bu tarz ibareler göremezsiniz. Cezaları çünkü çok yüksek ve adamlar gerçekten yapıyor bu işi yani. Şöyle şu taraftan bir baktığımız zaman şöyle şurada bir ücret karşılığında büyük ihtimal buraları gezebiliyorsunuz arkadaşlar. 5 euro karşılığında ödemeyi buradan yapıp bu tarihi kaleyi ziyaret edebiliyorsunuz. Tarihi kaleyi de dışarıdan sizlere göstereceğim. Birazcık gezelim, aç karnımızı doyuralım. Ondan sonra vaktimiz kalırsa sizler için burayı gezeceğim. Sizler sayesinde ben de kültür açısından kendimi geliştirmiş olacağım diye düşünüyorum. Şöyle bakarsanız yolların temizliği, yani burada çevreyi doğa kirletiyor arkadaşlar. Yani insan pisliğine dair hiçbir şey göremezsiniz. O konuda belediyeler de çok iyi çalışıyor. Cezalar da yüksek olduğu için aslında insanların yerleri kirletme gibi bir şeye cesaret etme olasılığı kalmıyor. Şurada direkt biz pisliğimizi atalım. Şöyle şuradan hediyelik eşyalar alabilirsiniz. Hemen kale girişinin orada.
Şöyle fiyatları sizlerle paylaşayım. Bunlar tütün galiba arkadaşlar. Şurada yine Kosa dair magnetler. Bunlardan kesinlikle alacağım. 2,5 euro magnetler var. Onun dışında alternatif olarak başka neler bulabiliriz? İlk geldiğimiz yerden alışveriş yapmak pek de mantıklı olmuyor. Daha ucuza bulabiliriz ya da daha güzellerini bulabiliriz mantığına dayanarak. İlk tercihimi buradan yana kullanmıyorum. Bu 50'lik bira fiyatı değildir diye umut ediyorum. Konuşamadım bir an. Türkçem dönmedi. 4,5 euro. Şurada direkt baktığınız zaman margarita fiyatları, pizza fiyatları 11 eurodan başlıyor. Kahve fiyatları 8 euro, 4 euro, 3,5 euro. Çeşitlerine göre değişiyor. Bakalım daha uygun, daha güzel, daha otantik mekanlar nerelerde var. Buralar büyük ihtimal denize sıfır olduğu için biraz daha yüksek olabilir. Ama buraya gelme amacımı gerçekleştirmem lazım. Kesinlikle kalamar denemem lazım. Bakalım övüldüğü kadar var mı? Kalamar, karides. Onları da sizlerle paylaşacağım. Evet, videonun ilk başında gösterdiğim yerdeyim arkadaşlar. Yürüyoruz bakalım neler bizi bekliyor. Şurada meşhur, her ülkede olduğu gibi, her şehirde olduğu gibi daha doğrusu, şehrin adını gösteren simgesel yazılar burada mevcut. Kos Adası'nda da sahilde bu yazının orada fotoğraf çekilebilirsiniz. Yine sol tarafta şöyle otantik bir mekan bizleri karşılıyor. Evet, burada bira 2 euro arkadaşlar. Gittikçe uygunlaşıyor. Evet, şurada da fiyatlar bu şekilde. İlk başta 4,5 euro olan bira burada 2 euro arkadaşlar. O yüzden ilk gördüğünüz yere girmekten ziyade biraz dolanıp alternatiflere bakıp ona göre, bütçenize göre harcama yapabilirsiniz. Bence en mantıklısı bu olur. Daha keyifli olur. Çünkü gün sonunda şu kadar para harcamışım deyip değdi mi cümlesiyle karşılaştırdığınızda pişmanlık teorisini ortadan kaldırmış olursunuz bence. Şöyle bir çarşıvari bir meydan bizleri karşılıyor. Yunan adası deyip geçmeyin arkadaşlar. Bizim halkımız buranın en az %40-45'ini karşılıyordur herhalde. Adım başı Türkçe konuşan insanlarla karşılaşabilirsiniz. Çoğu mekanlarda Türkçe biliyorlar. Hemen şuradan geldiğim ve sizlere bir mekanın daha fiyat listesini paylaşıyorum. Bu fiyat listelerini arkadaşlar videoyu izlerken durdurup buradan da kıyaslama yapıp mekan isimlerini not alıp ona göre hareket edebilirsiniz.
Flamingo restoran. Bu da maşallah her ülkede var. Şöyle bir mekan da var arkadaşlar. Evet, daha demin bahsettiğim kale içine girmek için 5 euro ödemeniz gereken bir yer. Gün sonunda fırsat olursa orayı da sizler için gezeceğiz. Ve hep birlikte kalenin içini görmüş olacağız. Ona göre beğenirseniz de sizler de buraya gelip birebir tecrübe etmiş olabilirsiniz. Hava aşırı sıcak. Böyle değişik araçlarla da karşılaşabiliyorsunuz. Burada acaba bisiklet falan kiralanıyor mu? Onu bir sormak lazım. Kiralanıyorsa bir bisiklet turu da yapılabilir bence. Şöyle şuradan ilerleyelim. Burada şöyle yukarıya doğru bir cadde çıkıyor ama ben size sahil boyunu göstermek istiyorum. Sahil bittikten sonra bir bisiklet kiralamaya çalışıp oraları da sizlerle birlikte turlayacağız inşallah. Az kalsın düşüyordum. Kaldırımı adam yatay yapmış. Allah, kamerayla birlikte çakılıyordum aşağıya. Evet, bizim geldiğimiz yer arkadaşlar, videonun ilk başında göreceğiniz yer hemen şu karşı taraf. Sol taraftan tekneler yanaşıyor. Oradan geliyorsunuz, direkt şuradan çıkıp bu yolu takip ettiğinizde restoranların ve caddenin olduğu yere, kalenin oraya yani çıkıyorsunuz. Şöyle bakalım ileride neler bekliyor bizi. Evet, burada da magnetlerin satıldığı, plaj ürünlerinin satıldığı yerler var. Burada değişik daha doğrusu seksvari ürünler var. Bakın ilk başta kalenin orada 2,5 olan magnetler burada 2 euro arkadaşlar. Bahsettiğim şey tam olarak buydu. O yüzden alternatif seçenekleri elinizde bulundurmadan bence direkt atlamayın. Burası biraz daha 1 milyon vari, 1 milyoncu tarzı bir yer olabilir ucuzluk açısından. Buranın ekonomisine göre tabi. Yemeğimizi yedik, karnımızı doyduk. Tekrar Kos yazısının karşısına geldik. Şimdi buradan ara sokaktan direkt merkeze çıkacağız. Bir de Kos merkeze bakalım. 18.40'da dönüş var. Şu an saat 15.10. Bir gün kesinlikle Kos'u gezmeye yetmiyor arkadaşlar. Zaten bunun 1 saati, 1,5 saati vizeden geçerken sürüyor. O yüzden sizlere önerim, gelecekseniz 2-3 gün minimum olacak şekilde ayarlarsanız. Evet, yazının hemen karşısından şöyle bir sokaktan giriyorsunuz arkadaşlar ve merkeze ulaşıyorsunuz. Arkadaşlar bisiklet kiralayabiliyorsunuz. Onların fiyatlarını öğrendim. Elektrikli bisikletler gün boyu kiralamak istiyorsanız 40 euro ile 50 euro arası.
Normal bisiklet kiralamak istiyorsanız bunların fiyatı da 10 euroymuş. Benim zamanım olmuş olsaydı ve telefonu sabitleyebileceğim bir aparatım olmuş olsaydı bisikletle iyice gezmeyi isterdim. Fakat burayı böyle kısa bir şekilde bitirmeyeceğim. Bir daha geldiğimde daha detaylı bir video hazırlamış olacağım. Orada yol boyunca şöyle de gördüğünüz üzere o ara sokakta girdiğinizde sağ ve sollu olarak alışveriş merkezleri görebilirsiniz. Burada tur şirketleri Bodrum'a ve Marmaris'e, Fethiye'ye turlar düzenleyerek botlarla geçişinizi sağlıyor. Fiyatları konusunda herhangi bir bilgim yok ama dönüşte sizler için tekrar bir bakar, bilgi edinirim. Evet arkadaşlar, burası da Kos'taki cami. Kos'ta cami mi var sorusunun cevabı. I Love Kos yazısının karşısındaki sokaktan girdiğiniz zaman direkt karşınıza cami çıkacak arkadaşlar. Hemen arka tarafında kiliseyi göreceksiniz. Şöyle oraya doğru da gidelim. Ben buraya cami dedim ama inşallah yanılmamışımdır. Çünkü caminin altında bizim dinimize uygun olmayan İslami figürler var. Evet, yanılmamışım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burası cami. Şöyle tam karşı tarafta merkez burası arkadaşlar. Şöyle bir belediye binasıyla karşılaşıyorsunuz o sokaktan girdiğiniz zaman. Restoranlar, alışveriş merkezleri, çok temiz, çok güzel korunmuş. Buraya daha detaylı gelip incelemek isterim. Şöyle şuralara doğru bir ilerleyelim bakalım neler var bu ara sokaklarda. Ona göre gelip burada bir soğuk içecek tarzı, limonata tarzı bir şeyler içip biraz daha gezdikten sonra bota doğru ilerleyelim. Şöyle bir kapalı çarşı izlenimi veren, burası biraz daha tarihi dokusunu kaybetmemiş. Belki bizim oranın üzerine tanımam ama burası da iyi ya, güzeldir. Şöyle hanımefendilerin gelip takılarını alabilecekleri alışveriş mağazaları. Burası yine boylu boyuna, cadde boyunca mağazalarla kaplı. Yani 35 euroya satılan gömlekler. Burada da gayet güzel, hoş bir giyim mağazası. Burada en çok hoşuma giden şeylerden bir tanesi arkadaşlar, yürürken gerçekten nefes aldığınızı hissedebiliyorsunuz. Ağaçlara gram dokunmamışlar.
Tarihi dokuyu hiç bozmamışlar. Temizliğini zaten her fırsatta dile getiriyorum. Bunu sizler de görüyorsunuzdur diye düşünüyorum. They say they find it really hard to find good stuff. I was lucky enough. I grew up Arkadaşlar, merkez kısmını göstermişim sizlere. Hemen sağ taraftaki sokaktan girdiğiniz zaman şöyle Art of Piles şarap dükkanı diye bir dükkan var. Şimdi sizleri oranın içinde gezdireceğim. Fiyatları göstereceğim. İzin aldım. Fiyatları gösterebilirsiniz ama herhangi bir personelin yüzünü göstermezseniz sevinirim dediler. Şöyle direkt fiyatlar konusunda sizler de bilgi sahibi olabilirsiniz. Benim hayatımda görmediğim değişik alkol türleri var. Hemen şuraya baktığımız zaman Jäger fiyatları Datafil'e göre biraz daha pahalı ama burada tatil yapıp da restoranda pahalıya para vermektense buradan alkol alıp içebilirsiniz. %54.80, 62.5, 58, 32.5, 46.80. Şöyle alkol türlerini de göstereyim sizlere. Etiketler yenilense daha iyi olurmuş sanki ama adamlar buna bile gerek duymadan satış yapabileceğine inanıyorlar ki yapıyorlar da. Yani şişelerin üzerindeki tozları görüyorsunuz. Fakat onlar için bu gayet normal herhalde. Şöyle şuralara doğru gidelim bakalım. İndirim etiketini bile kalemle çizip yazmışlar. Bunlar nedir ne değildir inanın bilmiyorum ama bileniniz varsa yorumlarda belirtirse çok sevinirim. Bilgi sahibi olmuş oluruz. Beyaz şaraplarla başlıyor. Üzüm gidiyor. Sauvignon Blanc, Chardonnay, Malvasia, Santorini, Assyrtikoları, yabancı yerlerden Gewürztraminer olsun, Raviler olsun, Moscofilero, Pinot Grigio'nun Yunan versiyonu. Pinot Grigio'lar
Şabliler, bordolar, montrase, tatlı şarap, kırmızılar ve pembeler Prosecco şampanya. Peki burada en pahalısı abi hangisi? Nasıl yani? Şey olarak, yıl olarak ve fiyat olarak. En pahalı şarabım Masetto. Masetto. Onu bir çekebilir miyim? Mümkünse abi. Hazır seni bulmuşken abi sadece görsel olarak Tek şişe. şeyi görsem. 1150 euro. Ey maşallah. Yandakiler de zaten 650 euro. Solayyalar. Vay vay vay. Sürekli video geçişlerinde sıkıntı yaşıyor olabiliriz. O yüzden kusura bakmayın. Cihaz aşırı ısındığı için olağanüstü sıcak bir hava var. Isındığı için videoyu yarıda kesiyor. Şöyle bir güzel görünümlü bir sokak gördüm. Sizlerle paylaşmak istedim. Buradan da şöyle çıkıp yukarıya doğru bakalım neler var neler yok. Mekanın güzel ya resmi. Şöyle tam Bodrum'u andıran mekanlar arasında. Mekanın manzarasına bakar mısınız ya? Çok güzel. Bakalım başka ne tür güzel yerler göreceğiz. Costa akşam olmaya başladı ve gördüğünüz üzere gösteri tekneleri, tur tekneleri limana yanaştı. Çok güzel görseller olmaya başladı. Yavaş yavaş videonun sonuna geliyoruz. Şimdi ben Bodrum'a gideceğim. Botun oraya doğru, yani teknenin oraya doğru ilerliyorum. Destek olmayı, bizleri takip etmeyi, beğenmeyi ve yorum atmayı lütfen unutmayın. Bu videoyu ve diğer videoları izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki turda sizlerle görüşmek üzere. İnşallah burayı daha detaylı inceleme fırsatı bulacağım. Allah'a emanetsiniz. Kendinize iyi bakın.